Merhabalar Sagas izleyicileri. Bugün John Wick'in 4. filmini inceleyeceğiz. Filmi birkaç hafta önce izlememiş olmama rağmen henüz incelemesini yapamadım. Nisan ayı bitmeden önce incelemesini yapmak istiyorum. Baktığımız zaman John Wick serisiyle ilgili kısaca şuna değinelim. Çıktığı andan itibaren 2014 yılı olması lazım. İlk filmden itibaren her filminde üzerine koyan bir seri olduğunu söyleyebiliriz. Keanu Reeves'in de kendi kariyerini tekrar doruğa çıkartan bir seri oldu bu seri. O yüzden merakla beklenilen bir yapımdı. 4. film ve yaklaşık 3 saate yaklaşan bir film süresi olması lazım. Neler bekledik, neler aldık ve bundan sonra hala vizyonda olduğunu bildiğimiz için filmin hala gitmeyen bana soru soranlar oluyor kendi yakın çevremde. Onlar için de en azından bir değerlendirme olmuş olsun. Videonun sonuna doğru belki spoilerlı birkaç şey de konuşabilirim ama öncelikle değerlendirmemi yapıp puanlarımı vereceğim. John Wick'in 4. filmi. Bildiğiniz gibi ilk 3 filmde yönettiği üzere Chad Stahelski yine yönetmenlik koltuğuna bu filmle birlikte geri dönüyor. İlk filmde sadece David Leitch ortak yönetmenlerden birisiydi. Bildiğiniz üzere John Wick emekli bir suikastçı. Başına gelen talihsiz olaylardan sonra bir şekilde emeklilikten geri dönüyordu ve diğer ilk 3 filmde biz kısaca bunları görüyorduk. Çok fazla spoiler vermek istemiyorum. Belki diğer filmleri izlememiş kişiler olabilir. İlk 3 filmin yazarı Derek Kolstad'ti. Derek Kolstad ilk 3 filmin yazarıydı. Bu filmde filmin yazarı değişmiş. Derek Kolstad yazarlık koltuğunu Shay Hatton ve Michael Finch'e bırakıyor bu filmle birlikte. Birazcık tonlamalarda değişikliklerin olduğunu hissedebiliyorsunuz. Bu değişikliğin hikayede çok derinlik kattığını söyleyemeyiz. Öncelikle beğendiğim yönlerden başlayayım filmle ilgili. Aslında 3. filmi izleyen, John Wick Parabellum'u izleyen kişiler, beğenen kişileri bu filmde aynı filmin biraz daha uzatılmış versiyonunu, benzer koreografileri, benzer şekilde kaliteyi alıyorlar. Dolayısıyla bu film 3. filmin devamı niteliğinde olmuş olsa da gerçekten koreografiler olsun, uzatılmış sahneler olsun, aksiyon sahneleri anlamında 3. filmde kafa kafaya, belki de bazı noktalarda daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Bu filmde birçok star var. Star oyunculardan atıyorum mesela Donnie Yen var, işte Hiroyuki Sanada var, Bill Skarsgård var ve kötü rolde bayağı iyi iş çıkardığını söyleyebilirim. Ondan sonra işte Yenilmez serisinden Scott Adkins var. Bir sürü oyuncu var. Dolayısıyla kadro tam bir yıldızlar geçti. Bu anlamda gerçekten çok fazla stara sahip ve bu starları iyi dağıtabildiğini söyleyebilirim. Bu konuda iyi iş çıkarıyor. Tabii ki bazı oyuncular beklediğimizden farklı. Özellikle mesela Scott Adkins'in karakteri normalde baktığımızda gayet atletik bir oyuncu olmasına rağmen prostetiklerle birlikte bayağı bir şişman bir karaktere dönmüş ve farklı bir şekilde farklı bir şey katmış filme. Bunu söyleyebiliriz. Filmin 2 saat 50 dakika ve bayağı uzun olduğunu söylemiştik ama bence film tempo anlamında bu 2 saat 50 dakikayı iyi şekilde yayıyor. Ben filmi bir IMAX salonunda izlemiştim. Tek sorun oradakilerin işini yapmamasından dolayı bir kaymaya neden olmuştu. Dolayısıyla filmi ilk kez başıma gelmişti. Yaklaşık 5-6 dakika filmi geriye aldılar ve 5-6 dakika zamanımızın çalmasına mani olmuştu. Oradaki makinist, işte makine sinema odasındaki kişinin birazcık ihmalkarlığına gelmiştik. Onun dışında 2 saat 50 dakikayı bence beni sıkmadı. İyi bir şekilde tempoyu yansıtabildiğini düşünüyorum. Bu filmde hani dedik ki 3. filmin daha fazlası. 3. filmde olmayan bazı şeyler de vakıf olabiliyoruz bu filmde. Mesela izometrik kamera açısı, aksiyonlardaki izometrik kamera açısı gerçekten çok fazla aksiyon filmlerinde görmediğimiz bir kamera açısı. Ve burada gerçekten iyi uyarlandığını söyleyebilirim. Zaten filmi izlediğinizde göreceksiniz ki bu izometrik kamera açısı farklı bir ambiyans, biraz farklılık kattığını söyleyebilirim filme. Ve şunu söylemek lazım. Franchise ile alakalı 1. film olsun, 2. film olsun, 3. film olsun, o filmlerde neyi seviyorsanız aynı sevdiğiniz şeylerin bu filmde daha fazla tekrarlandığını görebiliyorsunuz. Mesela ilk filmdeki Night Club, yani gece kulübü sahnesinin bir benzeri burada var. 2. filmde mekan olarak işte Roma var mesela. Roma'da hatırladığım kadarıyla St. Peter's Basilica var mesela. Burada Paris'te Eiffel var. Sacré-Cœur var Paris'te. Hani 3. filmde Orta Doğu'ya gidiyordu ana karakterimiz. 4. filmde yine Orta Doğu'da işte Casablanca'nın çöllerinde yine bir sahne var. Dolayısıyla her filmde sevdiğiniz mekanları bu filmde bir şekilde toplamışlar ve bir şekilde onların karşılığı bir mekanlar koymuşlar. O anlamda mekanları çok beğendim. 1. film mesela New York Continental vardı. 3. filmde Tokyo Continental var. Dolayısıyla bir şekilde evreni genişletebilmişler bu filmle birlikte.
Ben bir aksiyon filmi olarak gerçekten beğendim. Koreografiler olsun, uzun aksiyon sahneleri olsun. Bir kısım eleştiriler de duydum gerçi ama biraz sonra beğenmediğim noktalara geçeceğim. Keanu Reeves bu film için 12 haftalık bir antrenman programına tabi tutulmuş. Sadece ve sadece 380 kelime kullanmış film içerisinde. Ek olarak Chad Stahelski The Warriors filminden ilham aldığını söylüyor bu filmi çekmeden önce. Tabii ki üzücü de bir olay vardı. Lance Reddick, Sharon karakteri gerçek hayatta film çıkmadan birkaç gün önce vefat etti. O da huzur içinde yatsın diyelim. Ve beğenmediğim noktalara geçelim filmle alakalı. Genel anlamda filmi beğenmekle birlikte hikayede dedik ya filmin yazarı Hatton ve Michael Finch'e bırakmıştı Derek Kolstad yerini ve burada yazarların değişmesi hikaye açısından çok da olumlu bir şey sağlamamış bence. Hatta bir takım ton değişmelerine sebep olmuş ve bu ton değişmeleri de çok da olumlu değil açıkçası, yani fazla bir şey katmamış. Derek Kolstad belki olsaydı daha da iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Ama çok da filmi de aşağıda düşürmemişler diye düşünüyorum. Yer yer John Wick karakterinin çok fazla abartıya kaçtığı yerler var. Özellikle bunu referans gösterecek olursam bir sahnede işte binadan aşağı atlıyor mesela. Biz Wick'in suite'inin kurşun geçirmez olduğunu biliyoruz. Kurşun geçirmez suite giydiğini biliyoruz ama 3 katlı 4 katlı binadan aşağı veya 5 katlı binadan aşağı atlayıp bundan hasar almadan çıkıyor olmak bayağı bir abartılı bir sahneydi ve keza mesela ikinci filmde de vardı. İkinci filmde merdivenlerden düşüyordu Wick. Burada da mesela daha büyük bir merdivenlerden yuvarlandığı bir sahne var ve çok fazla hasar almamış gibi gözüküyor. Bu da Wick'i yer yer Superman'e yaklaştıran bir konuma ulaştırıyor. Bu açıkçası gerçeği baltalayan bir şey. Fakat daha minimalize şekilde kullanılabilirdi bence. Bu abartı filmin birazcık gerçekçi yapısına zarar vermiş. Ama zaten bir aksiyon filmi. O yüzden de çok da açıkçası beni çok da düşürmedi açıkçası filme karşı. Bu abartılı sahneden oluyor olması. Çünkü aksiyon filmlerinde genellikle biz zaten mantığımızı genelde dışarıya bırakıp o şekilde izleriz. Fakat bunlar olmasaydı daha iyi olurdu zannımca. Bir de şöyle bir şey diyeyim. Her film bir önceki filmin üzerine katarak geldi demiştik. Mesela birinci filmin üzerine ikinci film çok daha fazla şey kattı ve geliştirdi. İkinci film üzerine üçüncü film çok daha fazla şey kattı ve geliştirdi. Üçüncü film ve dördüncü filmde üçüncü filmin üzerine bir şey katmakla birlikte diğer filmlerdeki kadar büyük bir fark olmadı mesela. 1 ile 2 arasındaki, 2 ile 3 arasındaki fark 3 ile 4 arasında yok bence. Bazı şeyler evet geliştirilmiş ama aynı şeylerin aynısının biraz daha fazlası şeklinde geliyor. Yani farklılık anlamında çok fazla farklılık da kattığını söyleyemem. Ama yine de 3. filmin aşağısında diyemem 4. film. Yer yer hatta daha iyi de olduğunu söyleyebilirim. Bence diğer filmleri sevdiyseniz bu filmi de seversiniz. Diğer 3 filmi sevdiyseniz bu filmi sevmemenizin hiçbir nedeni yok. Kısacası beğendiğim ve beğenmediğim noktaları bahsettim. O bazı abartılı sahneler olmamış olsaydı belki filmin süresi bence iyiydi. Bana kalsa bir yarım saat daha izleyebilirdim ama genel izleyici kitlesi düşünüldüğünde 10-15 dakika daha kısılabilseydi tempo çok daha hızlı olabilirdi ve bu tempoda son izleyiciye daha olumlu yansıyabilirdi diye düşünüyorum. Onun dışında bir aksiyon filmi olarak koreografiler, izometrik kamera açısı olsun, işte değişik kontinentalleri görmek, değişik mekanları görmek filmin içerisinde benim hoşlandığım, benim sevdiğim, beğendiğim noktalar oldu. Dolayısıyla John Wick 4 benim için çok iyi bir aksiyon filmidir. Oylamamızı yaptıktan sonra birazcık spoilerlı bir alana gireceğiz. Demiştik ya, Chad Stahelski The Warriors filminden, kült olan The Warriors, savaşçılar diye çevirebiliriz. Bu filmden ilham almıştı. Yer yer paralellikler bulunuyor gerçekten bu iki film arasında. Bir de benim çok sevdiğim bir anime var, Cowboy Bebop. Filmin sonu açıkçası Cowboy Bebop'tan ilham alındığı aşikar bence. Çünkü sonu birebir neredeyse uyuyor. O animeyi izleyenler bu filmin sonunda da benzer şekilde sonlandığını görebilirler. Veya izlemediyseniz de tavsiye ederim. O animeyi mutlaka bakın. Filmin sonunda John Wick öldü mü, yaşıyor mu? Şöyle, film mantığı nasıl işler filmin mantığı? Aslında Wick'in sonunda son film olması
son film olarak düşünürsek bu film eğer olsaydı ki bu filmin başarısından sonra bir sonraki filmin çıkacağı garanti, çünkü Lionsgate filmin yapımcısı olan stüdyo bir sonraki filmi çekme niyetleri olduğunu söylemişti. Dolayısıyla bir sonraki film öyle ya da böyle gelecek. John Wick'i öyle bir şekilde bitirmişler ki öldü mü ölmedi mi diye biz tartışırken normalde ölmüş olması filmin genel hikayesi açısından ben ölmüş olmasını tercih ederim. Güzel bir hikayeyi tamamlamış oluyorlar. Fakat ileride bir para yapmak isteseler ve seriye geri dönmek isteseler bir şekilde işte Wick ölmedi geri döndü şeklinde getirebilirler. Çünkü genel bir kural vardır. Biz ölen karakteri cesedini ölmüş şekilde görmüyorsak bir şekilde o karakter geri döndürülebilir. Bu film mantığı çok fazla diğer filmlerde de işliyor. Bunu özellikle Fast and Furious serisi çok yapar. Burada da böyle bir şey yapılabilir ama umarım öyle yapmazlar. Yani bu şekilde zaten hikaye tamamlandı. Güzel bir şekilde verdiler hikaye sonunu. Çünkü biliyorsunuz ki Vic Yüksek Şura'ya karşı savaşıyor bu filmde ve Yüksek Şura'yı bitirebilme olasılığı birazcık gerçekten abartı olur. Böyle bir organizasyon varsa, böyle bir organizasyonu bir kişinin bitirmesi çok fazla film mantığı dediğimiz şeye uyan bir sonuç ortaya çıkarır. Dolayısıyla böyle bitiyor olması bence çok iyi olmuş, oturmuş. Hikaye bence tamamlandı gibi ki John Wick serisi Wick olmadan da devam edebilir. Bunu gördük zaten. Hani filmin sonundaki post credit sahnesi vardı. O filmin sonundaki kısa sahnede de John Wick olmadan bu serinin devam edebileceğini de biliyoruz ki bu filmden sonra Ballerina filmi çıkacak. John Wick'in kısaca bir rol alacağını biliyoruz. Aynı evrende geçen ve aynı şekilde Continental dizisi gelecek. Bu da bu evrenin devam edeceğini bize gösteriyor. Bu filmin sonunu böyle bırakmak, Wick'i gelecekte geçen projeler yerine geçmiş sahnelerde kullanmak bence çok mantıklı olur. Kimse de itiraz etmez. Ama film olduğu haliyle bence başarılı, çünkü 3. film ve 4. film sadece John Wick'in hayatta kalma mücadelesi verdiği bir film halinde geçiyor. Dolayısıyla siz hayatta kalma mücadelesini 3 filme taşırsanız 5. filmde de aynı şekilde işte Yüksek Şura'ya karşı savaştığı devam ettiği şeklinde devam ettirirseniz bu insanların biraz baymalarına neden olacaktır. Bence Wick'in ölmesini tercih ederim. Fakat filmin sonunda Winston'a beni eve götür diyordu. Beni eve götür demesi belki de bir şekilde ölümünü fake olarak gösterip daha sonra başka bir anlam ifade edebilir. Fakat biz sonunda cenazede görüyoruz Winston ve Bowery King'i. Morpheus'un karakteri olan Bowery King'i görüyoruz. Ben böyle bitmiş olmasını açıkçası tercih ederim. Fakat yapımcıları film para yaptıkça, film sevildikçe ve gişe yaptıkça sevilen karakterlerin bir şekilde diriltildiğini görüyoruz. Böyle bir şey bu film için, bu seri için de olabilir. Ama umarım öyle olmaz. Olduğu gibi sonu ile, mesela nasıl Cowboy Bebop'u o animeyi hatırlarsak, mesela 26 bölüm kısa bir anime. Onu izledikten sonra hala iyi bir şekilde yad ediyoruz. Bir şekilde onu o seriyi çevirip tekrar hikayeyi devam ettirmeye çalışsalar aynı tadı vereceğini düşünmüyorum ki Netflix biliyorsunuz live adaptation'ını yapmıştı şu Cowboy Bebop'un ve tutmadı. 6 bölüm sonunda iptal edildi. Dolayısıyla bir şey yakalandığı zaman yakalanan hikayenin sonu geldiği zaman uzatılmaması gerekiyor. Bazı serilerin gereğinden fazla uzatıldığını görüyoruz ve bu gereğinden fazla uzatılması seriden izleyicilerin uzaklaşmasına neden oluyor. Bence olduğu haliyle çok güzel bir şekilde bitirildi. Dolayısıyla benim yani mesela kendi notumda eğer bu şekilde bitirilmeyeceğini, John Wick'in geri geleceğini bilsem bir sonraki filmde notumu bu kadar yüksek tutmazdım açıkçası. Çok iyiden iyiye çekebilirdim bu film özelinde kendi notlamamda. O yüzden bittiği haliyle ben iyi bir şekilde bittiğini düşünüyorum. Seri işte Kane karakteri olabilir, direkt Wick evrenindeki karakterlerinden olabilir veya yeni bir assassin. Tracker vardı mesela filmde. Wick'in izini süren bir karakter vardı. Bu ve benzeri karakterlerin daha fazla yer aldığı, daha farklı suikastçilerin bu evren içerisinde izleyebiliriz açıkçası. Bu farklı asasinlerin hikayelerini izlemek bence daha iyi olur ki geçmişte belki Wick'le karşılaşan farklı suikastçılar olabilir ve Wick bu şekilde kullanılmaya devam edilebilir Wick karakteri, ama siz işte ölmedi deyip yeni bir film çekerseniz o zaman işler biraz sarpa sarar diye düşünüyorum. Biraz uzun bir video oldu. Siz filmi izlediniz mi? İzlediyseniz ne düşünüyorsunuz? Altta yorumlara yazabilirsiniz. Tabii ki spoilerlara dikkat edelim. Spoiler vermemeye çalışalım yorum yazarken veya spoiler ibaresi koyalım lütfen. Bu videoluk bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.